Esaretin Bedeli. Herhalde bu ismi duyduğunda aklında bir şeyler canlanmayan yoktur. Neredeyse 30 yıldır bu film tüm zamanların en iyisi listelerinin tepesinden bir türlü inmiyor. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Film ilk çıktığında gişede resmen çakılmış. Peki nasıl oldu da böylesine bir hayal kırıklığıyla başlayan bir film, sinema tarihinin en sevilen, en saygı duyulan yapıtlarından birine dönüştü? İşte bu sorunun cevabını ünlü eleştirmen Mark Kermode'un harika analizleriyle birlikte arayacağız. Gelin bu başyapıtın katmanlarını tek tek aralayalım. Gerçekten de bir filmi ölümsüz kılan, onu tüm zamanların en iyisi yapan şey ne olabilir ki? İşte biz de bu sorunun peşine düşeceğiz. Filmin katmanlarını bir soğan gibi soyarak, özellikle de Mark Kermode'un işaret ettiği o derin temalara ve sinematik dehanın izlerine bakacağız. Yani hazır olun, bu sadece bir film analizi olmayacak. Bu umudun, inancın ve sinemanın o inanılmaz gücüne doğru yapacağımız bir yolculuk olacak. Şimdi filmin belki de en çok gözden kaçan ama en temel dinamiğiyle başlayalım. Esaretin Bedeli özünde baştan sona derin dini göndermelerle örülmüş bir hikaye. Yönetmen Frank Darabont daha ilk dakikadan itibaren bu kutsal ve mitolojik yapının temellerini öyle bir atıyor ki Andy Dufresne'in hikayesi adeta modern bir kutsal metin gibi işleniyor. Filmin dehası da tam olarak burada başlıyor. Dini, dili, senaryonun ilmeklerine en başından dokumuş. Düşünsenize daha mahkeme sahnesinde savcı kurbanlar için ne diyor? Günah işliyorlardı diyor. Sonra karakterlerin diline pelesenk olan o aman tanrım nidaları, tanrım bu bir mucize deyişleri. Hatta işin en ironik tarafı, en ikiyüzlü, en kötü karakter olan müdür Norton'un bile sürekli Tanrı'nın adını ağzına alması, filmin o ahlaki ve dini çerçevesini daha en başından çiziyor. Ve bu dini yapının tam merkezinde kim var? Tabii ki Andy Dufresne. Andy resmen modern bir Mesih figürü gibi çizilmiş. Haksız yere acı çeken, sabreden ve sonunda ilahi bir kurtuluşa eren masum bir adam. Tıpkı bir peygamber gibi onun efsanesi de diğer mahkumlar arasında, yani sanki onun havarileriymiş gibi dilden dile yayılıyor. Zaten Kermode da diyor ki, İsa gibi Andy de Shawshank'tan kaçtıktan sonra fiziksel olarak ortada yok, sadece Red'in ve diğerlerinin anlattığı hikayelerle var olmaya devam ediyor. Geldik o meşhur, o ikonik kaçış sahnesine. İşte o an bu Mesih alegorisinin zirveye ulaştığı an. Bu basit bir firar değil. Bu tam anlamıyla sembolik bir yeniden doğuş. Düşünün 20 yıllık pisliğin, çürümüşlüğün içinden o lağım borusundan geçiyor ve dışarıdaki dünyanın o arındırıcı yağmuruna kavuşuyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir vaftiz. Kollarını iki yana açıp gökyüzüne baktığı o sahne var ya, işte o an bütün kirden ve günahtan arınmanın, yepyeni bir hayata başlamanın sinemadaki en saf tasviri. Filmdeki kutsallık sadece dini göndermelerle de sınırlı değil. Film, sinemanın bizzat kendisini de kutsal bir mekana, bir kurtuluş aracına dönüştürüyor. Shawshank'teki o mahkumlar için sinema salonu, o gri duvarların ötesindeki hayata açılan tek bir pencere adeta. Mark Kermode'un bu tespiti gerçekten çok yerinde. Mahkumların film izlediği o salon, öyle rastgele seçilmiş bir oda değil. Mimarisine, ışığına, atmosferine dikkatli bakarsanız sanki bir şapeli, bir ibadethaneyi andırdığını fark edersiniz. Yani o mahkumlar o koltuklara oturduğunda sadece film izlemiyorlar. Bir nevi ayine katılıyor, umutlarını tazeliyorlar. Ve işte sinema tarihinin en güçlü, en dahiyane metaforlarından biri. Projektörden çıkan o ışık, yani sinemanın ta kendisi, duvardaki İsa figürünün tam kalbinden sızarak perdeye vuruyor. Yönetmen Darabont burada bize adeta şunu fısıldıyor. Sinema ilahi bir dokunuştur ve perdede gördüğünüz o ışık sadece bir görüntü değil, bir kurtuluş vaadidir. İnanılmaz gerçekten. Gelelim Andy'nin hücresindeki o ünlü posterlere. Yıllar içinde Rita Hayworth'tan Marilyn Monroe'ya, oradan da Raquel Welch'e evriliyor. Elbette hepimiz biliyoruz, bu posterler çekiçle açılan o tüneli saklıyor. Ama işlevleri bundan çok daha derin. O posterler sadece duvardaki somut bir deliği değil, aynı zamanda zihinler için bir kaçış kapısını, hayallerle dolu bambaşka bir dünyaya açılan simgesel bir portalı temsil ediyor. Şimdiye kadar hep Andy'den bahsettik ama bu film sadece Andy'nin hikayesi değil. Bu aynı zamanda Red'in de hikayesi ve bu iki karakterin yolculuğu filmin bütün duygusal çekirdeğini oluşturan çok temel bir zıtlık üzerine kurulu. Bir tarafta kurtuluş, diğer tarafta kefaret. Filmin aslı dehası da işte tam bu karşıtlıkta yatıyor. Bakın Andy masum. Onun bütün mücadelesi haksız yere elinden alınan fiziksel özgürlüğünü geri almak, yani kurtulmak üzerine.
Red ise suçlu, bunu kendi de kabul ediyor. Onun asıl yolculuğu hapisten çıkmak değil, kendi içindeki vicdanıyla yüzleşmek ve ruhsal özgürlüğe kavuşmak, yani kefaretini ödemek. İşte bu yüzden Red, o sistem tarafından kurumsallaşmış mahkumdan Andy sayesinde umut etmeyi yeniden öğrenen bir adama dönüşüyor. Zaten karakteri canlandıran Morgan Freeman'ın kendisi de bu ayrımı mükemmel özetlemiş. Red'in yolculuğu bir arınma, bir bedel ödeme, Andy'ninki ise bir zafer. Bu iki farklı yolculuğun kesişmesi filme o unutulmaz duygusal derinliğini veren şeyin ta kendisi. Peki yönetmen Frank Darabont, umut gibi soyut bir kavramı nasıl oluyor da bu kadar somut, bu kadar elle tutulur hale getiriyor? Cevap çok net. Filmin ışığı, sesi ve müziği ustaca kullanmasında, yani adeta umudun sinematografisini yaratmasında gizli. Aklımıza hemen o 3 efsane sahne geliyor değil mi? Çatıda içilen o biralar ve mahkumların yüzündeki o bir anlık özgürlük hissi. Mozart'ın müziği hoparlörlerden bütün avluya yayılırken herkesin donup kaldığı o mucizevi an. Ve tabii ki Andy'nin yıllar süren inadıyla sıfırdan kurduğu o kütüphane. Bütün bunlar sanatın ve insan ruhunun en karanlık koşullarda bile nasıl bir ışık yakabileceğinin somut kanıtları. Esaretin bedeli işte tam da bu yüzden izleyicisiyle bu kadar özel bir bağ kuruyor. Sadece bir hikaye anlatmıyor, aynı zamanda bir tür terapi işlevi görüyor. Bize en zor anlarda bile yola devam etmenin, yeni başlangıçlar yapmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Film adeta toplumsal bir umut inşa eden bir makine gibi çalışıyor. Peki tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde ortaya ne çıkıyor? Neden bu film aradan geçen onca yıla rağmen izleyen herkesi bu kadar derinden etkilemeye devam ediyor? Çünkü Esaretin Bedeli bir hapishane filminden çok daha fazlası. O, umut üzerine yazılmış evrensel bir destan. Bize filmdeki o unutulmaz repliği fısıldıyor. Umut iyi bir şeydir. Belki de en iyi şey. Ve iyi şeyler asla ölmez. İşte film tam olarak bu. Ve film bittiğinde aklımızda hep bu soru kalıyor. Kendi hayatlarımızın o görünmez duvarları arasında sıkışıp kaldığımızda perdeden yansıyan bir ışık, bir hikaye bize hala kaçışın ve umudun mümkün olduğunu gösterebilir mi? Belki de Esaretin Bedeli'nin asıl sihri, asıl büyüsü de tam olarak budur.